Merhaba arkadaşlar, ben Nazife Arpacı. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle halhal yapımını öğreneceğiz. Bu makrame çok basit düğüm ve bununla değişik boyutlarda, değişik renklerde boncuklarla yapabileceğiniz halhal öğreneceğiz. Evet, şimdi hangi malzemeler gerekiyor onlara bakalım ve yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, bu basit makrame halhalı yapabilmemiz için neler gerekiyor? Bir tane düğme, böyle geniş delikli olursa iyi olur. Bunlar 4 milimetre kristaller, bikon boncuk dediğimiz boncuklarımız. Onların yerine 4 milim başka boncuklar da kullanabilirsiniz. Bakın şunlar mesela 4 milim. Kristal bunlar da. Bunları da kullanabilirsiniz. Veyahut da yine 4 milim yuvarlak boncuk kullanabilirsiniz. Sonra şu şekilde paralarımız var. Bunların yerine, topların yerine para kullanacağım ben yine. Onun yerine başka ne kullanabiliriz? Böyle yaprak kullanabiliriz. Yine bu top şeklinde üstten delikli boncuklar var. Onları kullanabiliriz. Değişik malzemeler buralara kullanabiliriz. Veyahut da yine damla boncuklar kullanabiliriz. Onları da kullanabilirsiniz. Güzel olur. Ve 1 milimlik mumlu ip arkadaşlar. Böyle 1 milimlik mumlu ip. 0,8 kum boncuk. Yine 11,0 kum boncuk kullanıyoruz. Şimdi yapımına geçeceğiz. Ne kadar keseceğiz ipimizi, o önemli. Evet, düz olarak arkadaşlar şuraya 35 santim katladığımızda 35 santim olacak. Yani 70 santim kesiyoruz. 70 santim kesiyoruz ve 35 santim kalacak şekilde ikiye katlıyoruz. Bunu getiriyoruz. İçinden geçip şöyle şu şekilde geçiyorum. Uçlarını birbirine birleştiriyorum ve buradan giriyorum. Şu. Bu şekilde. Ve arkadaşlar öreceğimiz ip 2 metre olacak. 2'ye katlayacağız. Öreceğimiz ip 2 metre olacak. Kalınlığı ne kadar olursa olsun size o yetecektir. 2 metre öreceğimiz ipi kesiyoruz. Ve bu uç kısımlarını ilk etapta arkadaşlar şöyle tıraşlıyorum. Şu şekilde boncuklarımız girecek şekilde sivri yapıyorum böyle. Ucunu bu şekilde tıraşlıyorum ve biliyorsunuz mumlu ipimiz, bal mumumuz var. Bal mumumuzla bunun uçlarını yine şöyle bal mumuyla bir geçiyorum böyle. Evet. Bu da öreceğimiz ip oluyor. Şimdi yapımına geçelim. İlk etapta bütün şuradaki, şu içindeki boncukları diziyorum arkadaşlar. Bunu renkli çalışacağım ben. Ucunu, iki ucunu da biz böyle sivrilttik bunun. Şu şekilde. Yine bunu da nasıl yapacağız? Yine böyle uçlarını tıraşlayacağız. Bu şekilde ve bal mumuna süreceğiz. Sonra bunları çok kolay geçiriyoruz. Şu şekilde diziyorum. Hepsini burada kaç tane yapmışım? 9 tane
Ben kendi ayak bileğim için 9 tane dizmişim. Böyle diziyorum bunları. Evet. Bunları bu şekilde 9 tane diziyorum. Evet arkadaşlar, ben bunu 10 tane geçirdim. Bunu birazcık dedim büyük yapayım. 10 olsun. Bu şekilde koyduk ve örme işine geçeceğiz. Şimdi şunu böyle tutturuyorum buraya. Bu şekilde. Ve alt tarafını da yine şu şekilde tutturuyorum. Şöyle. İpimizi, öreceğimiz ipi ikiye katlıyoruz. Bu 2 metre kesmiştik bunu. Şimdi 2 metreyi ikiye katladıktan sonra birer metre ayırmış olduk iki yana. Ve altından şöyle tam ortasından bu şekilde yapıyorum. Böyle tam ortasından ayarlıyorum. Ve şöyle koydum. Bakın. İlk düğümümüz bu olacak. Bunu alıp şu ikisinin arasından geçiriyorum. Şu. Ve çekiyorum. Dibine kadar ittiriyorum. Şimdi bu sefer bunu koyuyorum. B ve D biçiminde değerlendiriyoruz biz bunu derslerimizde. Şimdi şöyle düşünün. Bu ve bir B yapmış oluyoruz şu şekilde. Buraya koydum. Ve ikisinin arasından geçiriyorum şu. Bundan 3 kez yapacağız. Şimdi B yaptık. D yapıyoruz. Bunu da şöyle düşünebilirsiniz. Şuradan D biçiminde. Küçük D. Şu. Evet, B ve D olarak 3 kez bunu yapacağız. Oldukça kolay. Bakın, bunu B koyuyorum. Alıyorum şunu. Ve bu ikisinin arasından şu geçiyorum. Bir tane daha. Şimdi D yapıyorum. Bakın. Şu. Şimdi bir de B'deyiz. Şunu yapıyorum. Evet, 3 kez bunu yapıyoruz. Yani şöyle baktığımızda arkadaşlar şurada 3 tane boğum göreceğiz. 1, 2 ve 3. Hep sol tarafı takip edeceğiz. 1, 2, 3. Şu şekilde. Şimdi daha iyi anlayacaksınız yaptıkça. Burada birer tane 0,8 kum geçiriyoruz buraya. Getiriyorum. Buraya yerleştiriyorum. Bu tarafına da koyuyorum. Ve normalde nerede kaldıysam oradan devam ediyorum. Yani şimdi burada D yapmam gerekiyor. Hani boncuklar olmasaydı D yapıp devam edecektim. Boncukları bırakıyorum yerine ve yine D yapıyorum. Şu.
Şimdi B yapıyorum. Evet. Devam ediyorum. Şimdi bakın dedim ki 3 boğum olması gerekiyor. Şurada sol taraftan yine bakıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi kristalimizi yerleştiriyorum. Şu. Ve bunun çevresine ördüğüm iplere 3'er tane takıyorum. Şu. Bunu da yerleştirdim. Gene normal şartlarda bakıyorum, devam etseydim D yapacaktım. Şimdi D yaparak devam ediyorum. Şu. Evet. 3 tane yaptıktan sonra 1, 2, 3 yine araya sadece 0,8 kumlarımızı yerleştiriyoruz. Siz bunları zevkinize göre istediğiniz boncuklarla yapabilirsiniz. Evet. Gene hangi düğümle yani B mi D mi yapmamız gerekiyor ona bakıyoruz. Burada normalde devam etseydim D yapacaktım. O nedenle yine D yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi boncuğu getiriyoruz, yerleştiriyoruz. Yine burada yaptığımı yapıp bu şekilde bunların tamamı bitinceye kadar
yapıyorum. Sonra diğer aşamaya geçelim. Evet arkadaşlar, bunu şimdi tamamladım ben. Diğer aşamalarına geçeceğiz. Önce ilik yapımını görelim. Burada bir ilik yapacağız. Onu bir görelim. Şöyle tutturuyorum. Evet, bunu gene normal şartlarda nasıl başladıysam öyle bitiriyorum. Ve burada arkadaşlar ilik yapacağız. Şimdi bunu bırakıyoruz. Diğer bundan öreceğim. Şöyle koydum. Burası önemli. Üstten koydum. Bir de alttan koyacağım böyle ve çekeceğim. Şimdi tekrar. Önce üst. Alıyorum bu aradan. Şimdi alt. Şu. Buradan gelip çekiyorum. Şu şekilde. Tekrar yavaş yapıyorum. Üste koydum. B gibi. Şöyle duruyor. Ve geliyorum aradan alıyorum. Şimdi aynı işi alttan koyuyorum. Böyle bakın. Bu sefer böyle gelip şuradan alıyorum. Şekil bu. Bu şekilde düğmemizi düğmemizden geçecek kadar yapıyoruz bunu. Tekrar şu böyle. Evet, ben bunu düğmemizden geçecek kadar yapayım. Sonra diğer aşamaya geçelim. Evet arkadaşlar, bu şimdi düğmemizin rahatlıkla geçeceği biçimde şöyle yaptım ben bunu. Bakıyorum böyle. Şimdi buraya bunu tutturacağız. Şu şekilde geliyorum. Üçünü birden şöyle alıyorum. Böylece. Gene bunu buraya sıkıştırıyorum. Şöyle. Şimdi bunların tamamını böyle tutturuyorum. Şu. Şöyle. Koyuyorum. Ve bir etamin iğnesi yardımıyla bunları düğüm yapacağım. Bu şekilde.
Evet. Şöyle yoklayalım. Çıkmıyor artık. Şu şekilde. Şimdi bunları şu şekilde kesiyorum. Ve iplerini söküyorum böyle. Şu şekilde söküyorum. Şu. Evet. Böylece ilik işini de tamamladık. Şu. Şimdi arkadaşlar gelelim son aşamaya. Evet, burada da iğne ipliğe ihtiyacımız olacak. Sağlam bir ipimiz olsun. Şu şekilde. Ve şuradan başlıyorum. Püsküllü tarafa gelsin. Şöyle püsküllü tarafa gelsin. Şu şekilde. Boncuktan geçiyorum. Şuradan. Bundan böyle geçtim. Şimdi buraya arkadaşlar neler koyuyorum onları görelim. Nasıl koyuyoruz? 6 tane 11.0 kum boncuk alıyorum. Bir tane kristal. Bir tane para. Tekrar kristal. Ve yine 6 tane 11.0. Şu. Bunu getiriyorum. Buradan giriyorum. Şu. İsterseniz bunları daha kısa yapabilirsiniz. Şu şekilde daha kısa. Yani 5'li de yapabiliriz. Sanki altılı biraz uzun oldu. Veya isterseniz hani böyle sarkar. İsterseniz böyle kalır. 5 yapalım. Bakalım o nasıl olacak. Siz burayı kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada 5 tane, şurada 5 kumumuz var. 2, 4, 5. Tekrar 5. Ve bunu yine buradan geçiyorum. Şöyle. Yani 5 tane olsun. Tekrar 5 alıyorum. Bir kristal. İşte buraya isterseniz bunlardan bir tanesini de kullanabilirsiniz. Veya damla boncuk kullanabilirsiniz. Biz şimdi parayla gidiyoruz. Şu tuğralı. Beş tane aldık yine.
Aynı bu şekilde sonuna kadar devam ediyorum. Evet, ben bitireyim. İşimiz de bitmiş olsun. Evet arkadaşlar, böylece tamamlamış oldum. Şimdi en sonuncuyu da geldikten sonra ilerliyorum. Şimdi burayı da yine biraz tutturuyorum bu ipimle de. Hani çünkü burası önemli. Bununla da burayı biraz sıkılaştırıyorum. Evet, böylece işimizi tamamladık. Ve bir halhalımız oldu. 10 tane boncuk koyduğumuzda aynı ölçülerde kaç santim oluyor? Bakalım ona. Evet. 23 santim oluyor. Siz de buna göre arkadaşlar ölçünüzü belirleyebilirsiniz. Evet. Böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Kolay ve şık bir halhal öğrendik. Umarım beğenmişsinizdir. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, Nazo Tasarım'da kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.